Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni yıl gelmeden biz de bir şeyler öğrenelim istedim. Bir geyik yapalım dedim. Daha önce dört bacaklı geyiğimizi yapmıştık. Hem koton ipten hem kadifeden iki farklı tarif örmüştüm. Hatta bir tane daha vardı, ren geyiği, iki bacaklı kollu. O eski kanalın kapağında o gitmişti. Silindi. Onu da ileride çekmek istiyorum yine. Bu seferkinde e, aynı bacaklı ve kollu bir geyik yapacağım. Bu şekil hazırladım. Şimdi beraber öreceğiz. Buradaki yeşili burada lacivert gibi görünüyor. Bu petrol yeşili. O yüzden de bunu vazgeçtim. Biraz sonra bununla devam edeceğim, bu yeşille. Elimde başka yeşil yok. Yeni yıl yeşili biraz daha farklı oluyor biliyorsunuz. E, Ondan olmadığı için artık diğer yeşille devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi ayağım için bu arada ipleri evde olan iplerim rengiyle ayarlıyorum. Hani daha güzel iplerle, daha renklerle yapabilirsiniz. Şu an benim elimde mesela en uygun ayak tabanı için bu var. Bu güzel bir renk. Tek kalmış. Hemen yeniden sipariş vereceğim. Himalaya Dolphin'in renk kodunu nerede yazıyordu? Evet, renk kodumuz 80.337. Şöyle 80.337. Bundan yine hemen vermem lazım. Çok güzel bir renk. Başka zamanda hep lazım olacak bir renk. Ten rengi olarak bu var elimde. Bir tek bu uyuyor. Bunun daha sütlü kahvelileri de var. Knit Me Hello Kadife'nin. Ama bu da güzel oldu. Yumuşak bir geçiş oldu. 100 gram 120 metre. Renk kodu 931. Arkadaşlar bunlarla çalışacağım. Yeşil, dediğim gibi elimde bu renk var. Bu da yeşil ama lacivert gibi görünüyor şu an ışıkta, beğenmedim. O yüzden şimdi bunu sökeceğim. Bununla devam edeceğim. Renk kodum 915. Knit Me Hello Kadife. Diğer markaların renklerini de alabilirsiniz. Tekrar kırmızı gerekli, beyaz. Artan iplerinizle böyle değerlendirebilirsiniz. Boynuz içinde biraz yine kahverengi kullanacağım. Olmazsa şu sade bu renkle de hepsini yapabilirsiniz. Varsa bunları kullanın arkadaşlar. Evet, şimdi hemen yapıma başlayalım. Önce şu ayakla yok, önce kolları hazırlayalım. Sonra ayağa geçip gövdeye geçeriz. Evet, bu arada tığımızda 7 numara 4 milim. Benim elim sıkı olduğu için bunu kullanıyorum. Bazı arkadaşlarımızın görüyorum çok ip yetmedi diyorlar. Baktığımda o kadar delikli ki örgüleri çok gevşek. Bu numara onlara fazla geliyor. O yüzden 3,5'lu ürün arkadaşlar. O zaman da tabii ki ipiniz yetmiyor. Uymuyor ellerimiz. Elimizin sıklığına göre, gevşekliğine göre ipimiz de daha çok gitmiş oluyor veya artıyor. Evet, şöyle biraz uzun bıraktık. İpimizi bir sabitledik. 2 zincir çekelim. Bir atlıyorum. Şöyle odaklayalım. Bir atladım. İkincinin içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptık. Hemen ilk baştaki sık iğnemizin ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırdım. Sadece burada ilmek kaydırıyoruz. Diğer sıralarda normal döne döne devam edeceğiz. Bir zincir. Hemen ikinci sıramda her ilmeğinize, ilmeklerimiz şuradaki görünenler başak şeklinde. Her birine bir çift batıyoruz. 2 tane batıyoruz. 2
Bakın bu da 2. Bu şekilde devam edin. 6 tane çift batalım. Üçüncü çift. Dördüncü çift. Beşinci ve altıncı çift. Evet, 6 tane peş peşe arttırdık. Hemen araya bir ip takalım. Sıra başımız için. Evet, özellikle kadife örerken bu ipler çok gerekli arkadaşlar. Hemen şöyle takalım. İkinci sıramızı bitirdik. 12 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift. Yani arttırdık. Bir tek, bir arttır. Çift bat yani. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Toplam yine 6 tane arttırmış olduk. Bir tek. En son çiftle bitiyoruz. Tekle başladık. En son çiftle biteceğiz. Sayımız 18 oldu. Hemen ipimi bu tarafa aldım. Sıra başımızı. Şimdi taban bitti. Yani elimizin şu kısmını bitirdik. Yukarıya geçiyoruz. Dördüncü sırada BLO'dan öreceğiz. Şuradaki iplerin arka tek kata batalım. Bu tek kata batarken şöyle odaklasın. Bir de hemen arkadaki şu düzlüğe de batıyorum. Daha böyle sağlam olsun diye. Delikli olmasın örgümüz. Arkadaki tek kata batıyoruz. Bir de şuradaki düz olana da batıyorum. Evet, bu sıramızı BLO'dan örerek devam edelim. Şimdi bundan sonra 4. sırada BLO, 5 ve 6. sıramızı düz örelim. Eksiltme arttırma yapmayalım. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 7. sıradayız. İpimizi bu tarafa alalım. Sıra başımızı. 7. sıramızda bir tane tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Bir tek, bir azalt. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Bundan sonra diğer renge geçeceğiz. Açık rengimize geçeceğiz. Bir tek ve en son azaltmayla bitiyoruz. Şimdi 3 tane ilmek kaydıracağım. Renk geçiş güzel olsun diye. 1, 2 ve 3 ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Şimdi açık rengi geçelim. İçeri alalım. Evet, şimdi ilk ilmek kaydırdığımız yer şurası. İlk kaydırdığımız sıra başımız. İpimizi şöyle bir sabitleyelim. Biraz uzun olması gerekiyor iplerin. Şöyle kısa yaparsanız bu ipler dışarı çıkabilir. Şimdi bu sıramızda BLO'dan öreceğiz. Arkadaki tek kattan, yani şu şekilde her ilmeğe bir tane batalım. Sayımız yine 12 olacak. Üç,
Şimdi 8. sıramızı beyluğadan örüyoruz. Daha sonra 5 sıra düz öreceğiz. Yani bununla 6 sıra olmuş oluyor. Şimdi diğer sıraya geçerken hemen geçiyoruz. Öyle ilmek kaydırma falan yapmıyoruz. Bunu da hatırlatayım. Hemen açık rengin ikinci sıraya geçerken normal şöyle batıyorum. İlk ilmeğime sık iğne olarak devam ediyorum. Hiçbir başka bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırma, bir zincir çekme falan yok. Direkt geçtim. Bunu da hatırlatayım. Evet, toplam 6 sıra ördük arkadaşlar. 2, 4, 6. Şimdi kırmızıya geçeceğiz. İpimizi koparacağız. Yine 3 tane ilmek kaydıralım. 1, 2, 3. Bir zincir. Bir koparalım. Hemen kırmızıyla devam ediyoruz. İp sabitledik. Hemen ilk ilmek kaydırdığımız şu birinci ilmek kaydırdığımız sıra başımız. Şimdi sıra sonuna kadar yine hepsine tek batıyoruz. 12 tane sık iğnemiz vardı. 3. Bak şuraya batmıyoruz. Bu bunun devamı hemen şuraya. Evet, 14. sırayı bitirdim. 15. sıramızda yine kırmızıyla BLO'dan öreceğiz. Yani şu arkadaki tek kattan şöyle arkaya batıyoruz. Yine her birine tek batıyoruz. Sadece BLO'dan öreceğiz bu sırayı. Bu şuranın yerini hazırlamış oluyoruz. Eğer böyle kuzu ipiniz yoksa burayı normal şu şekilde de örebilirsiniz kırmızıyla. Yani şey görüntüsü vermek için, böyle bluz veya pantolon paçası görüntüsü vermek için. Şimdi bu sırayı da 12 tane örüyoruz. Şimdi beyaza geçeceğiz. İpimizi koparmıyoruz bu arada. Çünkü çizgili çalışacağız. Şimdi son ilmeğim 12. ilmek. Bu 12. ilmeğe battım. Şimdi beyazla kapatacağım. Beyaza geçiyorum. Şöyle arkaya tutturdum. Beyazla geçiş yaptım. Hemen ilk ilmeğime batıp çıkıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı yere bir daha batıyorum ve yukarıya çıktım. Düz olabilmesi için direkt geçersem bir dahaki sırada bir altta bir yukarıda kalacak çizgilerin. O yüzden de bu şekilde yaptık. Hemen sıra sonuna kadar tek batıyorum. 12 tane. Ve tekrar kırmızıya geçeceğiz. Renk geçişi yapacağız. Evet, şimdi son ilmeğime batıyorum. Çıktım. 12. ilmeğe batıp çıktım. Kırmızıyla kapatıyorum. Kırmızıya geçeceğiz. Kırmızıyla geçtim. Hemen ilk ilmeğime ilk ilmeğime batıp ilmek kaydırdım. Burayı düzleştirdik. Bir zincir, hemen aynı boşluğun içine birinciye batıp yukarıya çıktım. Şimdi yine sıra sonuna kadar her ilmeğimize tek batalım.
12 tane. Evet, 12. ilmekte yine 12. gelip batıyorum. Çıktım. Beyazla kapatacağım. Beyazla geçiş yaptım. Yine ilk ilmeğimi batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir. Aynı boşluğa bat. Yukarıya çıktık. Evet, düz gördüğünüz gibi düz oldu. Yine sıra sonuna kadar her birine tek batıyoruz. Eksiltme, arttırma yapmıyoruz. Şimdi bundan sonra kırmızı öreceğiz ve koparacağız. Kırmızı son sıramız. 19. sıra oluyor. Şu an 18'i yaptık. Ve son ilmeğimde kırmızıyla geçtim. İlk ilmeğime batıp ilmek kaydır. Bir zincir. Şimdi bu sırayı yine hepsine tek batıp ipimizi koparıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. İlk ilmeğimi batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir. İpimizi kopardık. Evet. 19 sıra oldu. Kolumuz bitti. Şimdi dediğim gibi şu beyazı da koparalım. Eğer ana kozunuz varsa evde veya alabilirsiniz. Olmayanlar burayı dediğim gibi beyaz da yapabilirsiniz, kırmızı da yapabilirsiniz. Size kalmış. Size bırakıyorum. Şimdi hemen bununla da detayı yapalım. İplerim de karışıyor bu arada. Evet, ipimizi şöyle bir sabitledik. Biraz uzun bıraktım. Bunu içeri çekeceğiz çünkü bağlayacağız. Evet, başladığımız sıra başımızda şurada BLO'dan örmüştük. Tek katlara batıyoruz. Bu şekilde her ilmeğe bir tane şu şekil sık iğne. Ben bunu belki de bir arttır yaptım. Olabilirim. Hatırlayamıyorum şimdi. Kasmasın diye. İki tek bir arttır yapacağım. İşte iki tane tek, bir tane çift batacağım. Biraz rahatlama payı bırakmak için. İki tane tek. Şuradaki tek katlara yapıyoruz. Bir, iki tek, bir tane arttır. Çift batıyorum. Kasmasın diye, biraz rahatlık payı için. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. İki tek, bir çift. Evet, sıra sonuma geldim. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi burada
aynı noktadan, başladığımız noktadan içeriye çekelim. Diğer ipi de öyle kestiğimiz, hemen aynı noktadan çıkıyorum. Dibinden iki ucu bağlıyoruz. Evet. Kolumuzu tamamladık. Şöyle de düzeltelim. Aşağıya doğru şöyle baksın. İçine de biraz elyaf dolduralım. Ben doldurdum, biraz doldura doldura geldim. Doldururken aşırı böyle doldurmuyoruz. Yumuşak olsun. Ne çok az olsun ne de fazla olsun. Şöyle dokunduğumuzda bir yumuşaklık olsun. Evet. Kollarımız da hazır. Şimdi sıra geldi bacağımıza. Evet, ayağımızı da yine ipimizi sabitledik. 2 zincir, bir atlayıp ikinci zincire 6 tane sık iğne, 3, 4, 5, 6, ilkine batıp ilmek kaydırdık, bir zincir, 6 tane yine çift batalım, 6 tane peş peşe arttırıyoruz. Sayımız 12. Evet, ipimizi de araya sıra başımızı belirlemek için taktık. Şimdi bir tek, bir çift. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Toplam 6 tekrar yapalım. Sayımız 18 olacak. Evet, dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir çift. Yani arttırdık. 2 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar 24 sık iğnemiz olacak. Evet, 5. sıradayız ve arkadaki tek kattan örelim. Yine BLO'dan sıra sonuna kadar her ilmeği tek batıyoruz. Arkadaki tek kattan tabanı bitirdik. Ayağımızın yukarıya çıkıyoruz. Bundan sonra bu 5. sıra, 6 ve 7. sıralarımızı da düz örelim. Evet, 8. sıradayız. 6 tane azaltma yapıyoruz. Evet, 2 tane tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt, sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. 18 sık iğneye düşeceğiz. Daha sonra açık renge geçeceğiz arkadaşlar. İki tek, bir azalt, 2 tek, bir azaltla
sıramı bitirdim. Şimdi yine 3 tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. Evet. Hemen ten rengimize geçiyoruz. İpimi sabitledim. 9. sıradayız. Sıra başımız burada. İlk ilmek kaydırdığımızın arkadaki tek katına batalım. Sıra sonuna kadar her birine tek batıyoruz. Sadece BLO'dan, yani arkadaki tek kattan örüyoruz. Evet, şimdi sıra başıma geldim ve 5 sıra daha düz öreceğim. Aynı şekilde toplam 6 oluyor yani. Evet, toplamda 6 sıra düz ördüm ve ilmek kaydırıp ipimi koparıyorum. Yeni renge geçiyoruz. Yeşile geçiyoruz. Evet, ipi sabitledik. Hemen ilk sıraya batalım. Yine sıra sonuna kadar her birine tek batıyoruz. Evet, 15. sıramızı bitirdik. 16. sıramızı BLO'dan öreceğiz. Bir arkadaki tek kata batalım. Eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. BLO'dan. Pantolonumuzun şu paça kısmının yerini hazırlıyoruz. Şimdi bundan sonra 17 ve 18. sıralarımızı düz örelim. Yani eksiltme arttırma yapmıyoruz. Tek batıyoruz her ilmeğin içine. Evet, 19. sıradayız. 2 tane azaltma yapacağız. Bir tane azaltma ile başlıyorum. 7 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 tek, bir azalt. İkinci de burada yaptık. 16 sayıya düştük. 7 tane tek batıp bitiriyoruz bu sırayı. Evet, şimdi 20. sıradayız. Yine 2 tane azaltacağız. Bir azalttım. 6 tane tek. 2 3 4 5 6, bir azalt. İkinciyi de burada yaptım. 14 tane sık iğnemiz kaldı. 6 tane tek batıp ipimizi koparacağız. Bacaklarımız hazır. Evet, ilmek kaydırıp bir zincir ve kopardık. Bu şekilde bacağımız hazır. Şimdi pantolon kısmını yapalım.
Evet, bunu da yine koldaki gibi aynı yapıyoruz. Hemen şuradan başlıyorum. Şuradaki tek katlara batalım. Sabitledim. 2 tane tek, bir arttıralım. Sıra sonuna kadar. Şuradaki tek katlara. Şimdi bir çift yapıyorum. Kasmasın diye. 2 tane tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bu sıramızı bu şekilde bitirdik. İplerimizi yine tam aynı noktadan, kopardığımız noktadan içeriye çekiyoruz ve bağlıyoruz. Evet, bacaklarımız hazır. Hemen gövdeye geçelim. Şöyle bunları da düzeltelim elimizle. Evet, yeşil iple devam ediyoruz. İpi sabitledik. Şimdi 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir atlıyoruz. İkincinin içine 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3. 3 tane tek batalım. Her zincire bir tane. 3 zincire yani. 1, 2, 3. Şimdi son zincire yine 3 tane peş peşe batalım. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. Köşemizi döndük. Şimdi zincirimizin buradaki aynı karşısına gelen ilmeklere tek batalım. Bu 1, 2 ve 3. Evet, toplam 13 tane sık iğnemiz oldu. Hemen ipimizi araya alalım. İkinci sıradayız. Şimdi o ilk 3 tane çift batalım. 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Şimdi bu birinci, ikinci arttırmam ve üçüncü. Evet, 3 tane peş peşe arttırdık. 3 tane tek batalım. 1, 2, 3. Diğer köşeye geldik. 3 tane çift batalım. Bu 1, ikinci çift, üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırdık. Geri kalan 3 tane tek batıyoruz. 2 ve 3. İkinci sırayı bitirdik. 18 sık iğnemiz oldu. Evet, ipimizi bu tarafa aldık. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 3 tane iğne arttırma yaptık. 4 sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir arttır.
bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 de burada arttırdık. 3 burada. Her sıra 6 arttırma yapıyoruz. Geri kalan 3 taneye tek batıyoruz. Evet, 4. sıradayız. Evet, sıra sonunda 24 sık iğne oldu. 4. sırada 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, 5 taneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, geri kalan 3 taneye tek batalım. Evet, toplamı yine artı 6 arttırma yaptık. 30 sık iğnemiz oldu. 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, düz yere geldik. 6 tane peş peşe tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek, bir arttır, 3 tek, 2, 3, bir arttır, 3 tek, bir arttır ve 3 tane tek yaparak sıramızı bitirdik. Toplam yine 6 arttırma yaptık. Evet, sıra sonunda 36 sık iğnemiz oldu. 6. sıradayız. 4 tek, 2, 3. Evet, 4 tek, bir arttır. 4 tek, bir arttır yapalım bu sıramızı. 1, 2, 3, 4. Bir arttır. Çift battım. 4 tek, bir çift. Toplam 3 tane. Bu köşemizde. Şimdi bu düz yeri 7 tane tek batalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir arttır. Çift battım. Tekrar sıra sonuna kadar 4 tek, bir arttır yapalım. 3, 4, bir arttır, 4 tek, 3, 4, bir arttır,
Çift battım yani. Geri kalan 3 taneye tek batarak sıramızı bitirdik. Evet. 6. sıramız sonunda 42 sık iğnemiz oldu. Şimdi 7. sıradayız. 5 tek, 2, 3, 4, 5, bir arttır, tekrar 5 tek, 3. Evet, 5 tek, bir arttır, 5 tek, 2, 3, 4, 5, bir arttır. Yani çift battık. 3 tane arttırdım. 8 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir arttır, 5 tek, 3, 4, 5, bir arttır, 5 tek, 2, 3, 4, 5, bir arttır. Evet, son arttırışımız. Geri kalan 3 taneye tek batıyoruz. 2 ve 3. Evet, 48 sık iğneye ulaştık. Şöyle bir düzeltelim, rahatlaştıralım. Evet, 8. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Şimdi 9. sırada bacaklarımızı birleştireceğiz. Şimdi 6 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacağımızı alıyoruz. Şu başlangıç yeri arkaya gelsin arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Ve ortadan tutalım. Şu şekil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı sık iğne ile birleştirelim. Hemen karşısına gelen yere denk getirelim. Bu arada güzelce dolduralım. Şurayı biraz boş bırakıyoruz. Hemen karşıya da geçip 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmekle birleştirdim. Şimdi 17 tane tek batalım. 1, 2, 3. Evet, 17 tane tek battım. Şimdi diğer bacağımızı da alıyoruz. Yine başlangıcı arkaya şöyle ortadan katladım. Arkaya vermiş olduk. Şöyle yapalım. Ve yine 6 ilmekle birleştirelim. Sık iğne ile. İki. 3.
4, 5 ve 6. 6 ile birleştirdik. Evet, geri kalan 12 tane tek batalım. Daha sonra 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim arkadaşlar. Evet, bacakları ekledikten sonra 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şurada 12 demiştim. 13 saydığımda 13 çıktı arkadaşlar. Bunu da bazen göremiyorum. Kadifeyi biraz sayıları görmek zor oluyor. O yüzden yukarıya 13 diye yazacağım. Kafanız karışmasın. Şimdi 2 sıra düz ördüm. Yani 10 ve 11. sıralarımızı. Şimdi 12. sıradayız. 6 tane tek, bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir azalt. Evet, tekrar yapalım bu şekilde. Sıra sonunda 42 tane sık iğne kalacak. Evet, azaltmadan sonra 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi son yeşilde son sıramdayım. Daha sonra çizgili kısma geçeceğiz. Bu sıramızı FLO'dan yani öndeki tek kattan öreceğiz. Başlarken önce alttan girdim. Önce bir tane ilmek kaydırdım. Bir zincir. Aynı ilmeğin içine tekrar batıyorum. Bir zincirle yukarıya çıktım. Sıra sonunda buraya iki ucu birleştireceğiz ve ipi koparacağız. O yüzden yukarıya çıktım. Sıra başımız düzgün olsun diye. Şimdi bundan sonra bütün ilmeklere tek batıyorum. FLO'dan alttaki yani öndeki tek kattan örüyoruz. O içine batmıyoruz. Öndeki tek kata. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve ilk ilmeğimize batıyoruz. İlmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun koparıyorum. İçeriye çekmek için. Tekrar ipimizi buradan içeriye çekelim. Şöyle iyice çekelim. İpimizi saklayalım. Evet. Şimdi burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Birinci bölümü tamamladık. Bacak ve kollarımızı çalıştık. Evet, bir dahaki bölümde gövdemizi yapacağız. Evet, o zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.